Bugüne baktığınız zaman iki çeşit eğilimi yan yana görüyorsunuz. Bugün buradan bakarak hangisinin galip geleceğini, hangisinin daha baskın olacağını kestirmek çok zor. Ve maalesef ben biraz daha pesimist tarafındayım. O da şu iki eğilim şu. Bir yandan dünyada muazzam bir endüstrileşme var gıda tarafına baktığınız zaman. Ve de bu endüstrileşmenin arkasında ne var? İşte daha çok standartlaşmayla beraber biraz daha gıdaların birçok insana, daha büyük bir insan grubuna ulaşılabilir hale getirilebilir hale, bu yönde bir çaba var. Bu ve dünyadaki genel trendlerle, başka sosyolojik şeylerle bağlantılandırdığınız zaman, mesela yoksullaşmayla bunun bir çeşit çok güçlü bir şey olduğunu, eğilim olduğunu görmek mümkün. Yani gıdanın sanayileşmesi, daha da sanayileşmeye devam etmesi, işte biyoteknolojiye baktığınız zaman, GDO'lu besinlere baktığınız zaman vesaire, hep bunu görüyorsunuz. Çünkü bunu da kontrol eden çok ciddi güçler var, değil mi? Büyük şirketler var, uluslararası bir takım kurumlar var, kuruluşlar var vesaire. Bu bir trend, bu bir eğilim, önemli bir eğilim, baskın bir eğilim. Bir yandan da buna karşılık daha muhalif duruşlar var. Öyle bir grup var ki neden bahsediyor? İşte gıdaya erişimden, gıdaya adil erişimden bahsediyor. Adil gıda diyor. Bir takım insanlar gıda egemenliğinden bahsediyor. Bir de bunu bastıranlar var ve bunu bastıran grup bir yandan da bugün üretildiği haliyle gıda üretiminin, besin üretiminin arkasındaki üretim rejimlerine dikkatimizi çekiyor ve burada diyor ki küçük üreticiye ne oluyor? Bu küçük üretici işte bütün bu olup bitenlerden nasıl etkileniyor? Bizim buna da dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Kimileri de diyor ki çevre de mahvoluyor diyor vesaire filan. Bir de böyle bir grup var ve bunlar da hep bir takım, hani en başta da söylediğim gibi nedir? Alternatif ekonomilerden bahsediyor, işte takastan bahsediyor vesaire. Bu da bir paket olarak geliyor. Bu da bir eğilim. Tabii çok kuş bakışı bir bakış bu ama baktığınız zaman böyle net iki şeyden bahsetmek mümkün. İki durumdan bahsetmek mümkün. Mesela sizin yaptığınız program biraz daha sanki o ikincisine uyuyor. Tamam mı? Şimdi bunlardan hangisi kazanır? Hangisi daha baskın hale gelir? Bunu hakikaten bugün bakmak ve bunun ne olacağını söylemek zor, çok zor. Hani bir durum var, bir de buna karşı yapılan bir mücadele var. Ve bu sonuçta bir sosyal bir mücadele olduğu için bunun hani bugünden bakarak öyle kestirmesi çok çok kolay değil. Dolayısıyla umuyoruz ki hani ikinci grup daha bir şey kalsın, ayakta kalsın, daha çok insanı etkilesin, daha çok insan işte onlara bakarak ne yiyorum, ne içiyorum, bütün bu yediklerim, içtiklerim nasıl üretiliyor, hangi koşullarda üretiliyor, ben neyi seçmeliyim, markete gittiğim zaman neye bakmalıyım vesaire, bunu yapabilsin. Ama bunlar da o kadar insanla ilgili, tek insanın tercihiyle ilgili sorunlar değil ya da tercihlerle ilgili durumlar değil, genel rejimle, genel siyasetle, genel ekonomik yapıyla çok yakından alakalı. Bakalım yani zor, yani zor.